Merhabalar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün minyatür bebeğimizin elbisesini öreceğiz. Daha önce vücudunu bitirmiştik arkadaşlar. Şimdi elbisesi için kullandığım malzemeleri göstereyim. İnce ip kullanıyoruz elbisesine, bebeğimiz minik olduğu için. Tığ olarak da 0,95 milim. Şimdi arkadaşlar yakadan başlayalım. 21 zincirle başlıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 21 zincirden sonra üzerine arkadaşlar 2 sıra, sadece 2 sıra sık iğne yapıyoruz. Diğer kısımlarını trabzan öreceğiz, tam trabzan. Şimdi burada 2 tane sık iğne, bu ilk sırada bir tane artırıyoruz. İki sık iğne. Burayı yavaş bir şekilde gösteriyorum. Bir tane arttıralım. Bir, iki, bir tane arttıralım. 6 kez yapıyoruz. Bir, iki, bir tane arttırıyoruz. Bir tane arttırdım. Toplam 6 tane arttırmış oluyorum. 2 tane sık iğneyle bu sırayı bitiriyorum. Toplamda 26 tane sık iğnem oldu. Bu ilk sırada 26 tane sık iğnem oldu. Şimdi bir tane zincir. Bu sırayı 26 sık iğne olarak örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
25, 26. İkinci sırayı da bitirdik. Şimdi arkadaşlar 1, 2, 3. 3 zincir, bir delik atlıyoruz. 1, 2, 3. Bir delik atlıyoruz. Bunu da 13 kez yapıyoruz arkadaşlar. 1, 2, 3. Bu sırayı da bu şekilde yapıyoruz. Bunu ördükten sonra bu sırayı şimdi modelimizi kuracağız. Çok basit. Çok pratik bir model arkadaşlar. Herkesin yapabileceği bir model. Bu sıramız da bitti. Şimdi 2 zincir. Bunun içerisine trabzanlarımızı yapıyoruz. 2 trabzan, 2 tane zincir. Aynı yere tekrar 2 tane trabzan. Bir zincir. 2 trabzan. 2 zincir. Aynı yere yine trabzan. Sıra sonuna kadar bu şekilde yapıyoruz. Araya bir tane zincir. Bir zincir. Şimdi bu boşlukları dolduruyoruz. Sadece aralarına birer tane zincir çekiyoruz. Her modelin arasına bu sırada. Bu şekilde arkadaşlar. Bakın modelimiz çıkıyor. Sıra sonuna kadar örelim. Sonra görüşelim. Bu sıramız bitti. Şimdi 2 tane zincir, 2 tane trabzan yapıyorum. 2 trabzanın üzerine 2 tane de boşluğa 2 tane zincir. Şimdi bunu trabzanın üzerine 2 tane trabzan, 2 tane zincir. Şimdi araya, burada bir taneydi aradaki 2 zincir, yine 2 tane trabzanım var. O trabzanların üzerine trabzan yapıyorum. Yine boşluğa 2 tane trabzan, 2 tane zincir, boşluğa trabzan, 2 tane, yine 2 trabzanın üzerine trabzan yapıyorum.
Şimdi arkadaşlar burada bir tane zincir, burada 3 tane model atlıyoruz. 1, bakın şu modelimiz 1 2 3, dördüncüsüne tam buraya, dördüncü, bak şu dördüncü trabzanın üstüne trabzan yapıyoruz. 2 tane trabzan, yine modeli devam ediyoruz. Arada 1 2 3 tane, bakın 3 tane model burada yukarıda kalıyor. Biz şimdi aşağıdan devam ediyoruz. Yine aynı şekilde modelimize devam ediyoruz. 2 zincir, trabzanların üzerine yine trabzan, araya 2 tane zincir, zincir, burada modelimizi kuruyoruz. 2 tane zincir, buradaki boşluklara trabzanlarımızı yapıyoruz. Modeli bu şekilde kurduk arkadaşlar. Bundan sonra daha rahat bir şekilde devam edeceğiz. Burada da 3 tane trabzan kalacak. Bakın burası. Bu arkada temel olarak 2 tane modelimiz kaldı olacak. Önde 1 2, şu üçüncüyü yapıyorum. Önde de 1 2 3 tane modelimiz. 3 modelimiz olacak şekilde. Şimdi bir tane zincir. 1 2 3, 3, yine arada burası kol, bakın şu ön kısmı arkası, kol oluşturacağız. Burada da kolda 1, buraya çok dikkat edin arkadaşlar. Bakın 1 2 3, 3 tane model kalıyor. Atlarken bu şekilde yapıyoruz. Her iki tarafta da aynı oluyor. İki tane zincir, iki zincir, bakın bu arkada da 2 tane modelimiz oluyor. Bu temeli oluşturduktan sonra gerisi çok kolay. Buraya çok dikkat edin. Arkadaşlar 6. sırada uçları birbirine birleştireceğiz.
2 tane zincir, yine trabzanlarımı yapıyorum. Trabzanların üzerine modeli kurdum. Bundan sonra aynı şekilde bu sırayı yine trabzanların üzerine trabzan, aradaki boşluğa 2 trabzan, 2 zincirle dolduruyoruz. 2 zincir ve 2 tane trabzan. Bakın, sonra tekrar trabzanların üzerine trabzan, iki tane zincir, trabzanların üzerine trabzan. Bakın 4 tane trabzan, zincir boşluğuna 6 oldu. Şimdi 2 tane zincir boşluğu, 2 zincir, 2 tane trabzan, 1 2 3 4 trabzan üzerine de yine trabzan 4 tane. Şimdi araya 2 tane zincir, yine trabzanların üzerine trabzan, üçüncü ve dördüncü. Şimdi zincir boşluğuna 2 tane trabzan, 6 oldu. 2 tane zincir, 6, 2 tane zincir, 2 trabzan yaptım. 1 2 3 4. Arkadaşlar 6 tane bu zincir boşluğunun bu tarafında sağında 6 tane trabzan, bu tarafta 6 tane de bu tarafta olacak şekilde sıra sonuna kadar yapıyoruz. Aralarda bakın, modelin aralarında 2 tane zincir, yine zincir trabzanların üzerine trabzan, modelimizi kurduk. Sıra sonuna kadar bu şekilde örelim. Sıra sonuna kadar bu şekilde örelim. Sonra görüşelim arkadaşlar. Arkadaşlar, şimdi sıra sonuna kadar geldim. Bakın, modelimiz böyle arkadaşlar. 3 tane önde, 2 tane arkada olacak şekilde. Bu da kolları. Modelimiz çıktı. Şimdi buradan beyaz iple kenarlarını oluşturacağız. Zincir boşluğuna 2 tane. Şu alttaki ipi birazcık yürütelim. Yine trabzanların başına sık iğne yaparak devam ediyorum. Bu boşluğa 2 tane, bu sırayı sık iğnelerle dolduruyorum. Trabzanın başındaki
başındaki yerlere bakın. Zincir boşluğuna 2 tane, yanından itibaren de her trabzanın başına batarak sık iğnelerimi sıra sonuna kadar örüyorum. Sıra sonuna kadar örelim buraya kadar. Sonra diğer modeli oluşturacağız. Oraya da çok dikkatli bakın arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bakın sıra sonuna geldim. Sıra sonunda bu şekilde yine sık iğneleme yaptım. Birleştirdim. Bir zincir. Şimdi tekrar buradan bir model oluşturacağız. İki tane zincir. Bir, iki, iki tane trabzan. Bir tane zincir. Buraya da çok dikkatli bakın arkadaşlar. Yine bakın dolayıp buradan yine sık iğnelerimi yapıyorum. Pardon, trabzanlarımı yapıyorum. Yine iki tane trabzan, iki zincir, iki trabzan şeklinde sıra sonuna kadar bu şekilde yapıyorum, örüyorum. Bir zincir, boşluğa yine trabzan, iki tane zincir, bir zincir. Bakın elbisenin katları çıkıyor. Yine bakın bu aradaki boşluklara, modelin bitiş boşlukları var, oraya batıyoruz. Bir tane trabzan, bir zincir, iki trabzan, iki zincir. Sıra sonuna kadar bir zincir, atlarken bir zincir, bir zincir, burada da modelimizi birlikte kuralım. Bir zincir, buradaki trabzanın başına batıyorum. Şimdi ortasına iki tane trabzan,
2 zincir, yine 2 trabzan, tekrar trabzanların üzerine trabzan, modelimizi kuruyoruz. 2 tane zincir, 2 tane trabzan. Tıpkı üstteki katlara nasıl yapmıştık, aynı şekilde yapacağız. 2 zincir, sıra sonuna kadar, buraya kadar aynı şekilde örelim. Sonra görüşelim arkadaşlar. Arkadaşlar, modelimiz bakın çıktı. Şimdi sıra sonuna geldim. İkinci katını yaparken burada da yine aynı şekilde arkadaşlar bakın 1 2 1 2, ikinci sıramız bitti. Şimdi sırada 3. sıraya geçiyoruz. Yine 2 tane zincir, yine aynı şekilde trabzanların üzerine trabzan, zincir boşluğuna 2 tane trabzan, 2 zincir, 2 trabzanla dolduruyoruz. 1 2 3 4, yine 1 2 3 4 4 bu tarafta, 4, 2 tane de burada vardı, 6, burada da 6, aynı şekilde buradaki boşluğun sağ ve solu 6 tane trabzan olacak şekilde bu sırayı da örelim. 2 tane zincir, yine trabzanların üzerine trabzan, bakın ikincisi, üçüncüsü, dördüncüsü, 2 tane de zincir boşluğuna 2 zincir, 2 trabzan yapıyorum. 1 2 4 tane de bu tarafa, 1 2 3 4, yine araya 2 tane zincir, sıra sonuna kadar yine bu sırayı da böyle yapıp tamamlayalım arkadaşlar. Arkadaşlar, şimdi elbisenin ikinci katında yaptık. Şimdi beyaz kısmını oluşturacağız. Arka sıra sonuna kadar geldim. Bakın model 1 2 3 üst sıradan oluşuyor. Üst sırayla burada bitirdik. Şimdi buradan itibaren yine beyaz iple çalışacağız. Renkli ipi arka tarafa alıyoruz. Yine buradan zincir boşluğuna batıyoruz. Zincir boşluğuna 2 tane, sıra sonuna kadar yine bu şekilde örelim. Sonra son katını oluşturacağız elbisenin.
Burayı da tekrar arkadaşlar kısaca göstereyim. Yine aynı şekilde buradaki katında nasıl beyazla örmüştük sık iğne şeklinde, aynı şekilde sıra sonuna kadar sık iğnelerimizi örüyoruz. Alttaki aradaki boşluklara 2 tane sık iğne yaparak sıra sonuna kadar örelim. Şimdi arkadaşlar elbisemizin ikinci katını oluşturduk. Son sırayı sık iğne ile bitirdim. Buradan hemen sık iğne ile bakın olayı birleştirdikten sonra bir zincir, bu ipi alttan yürütüyoruz. Yine elbisemizin son katını yapıyoruz. İki tane zincir. Yine diğer katlarda olduğu gibi temeli elbisenin modelini bu şekilde oluşturuyoruz. Bir tane zincir. Bir zincir. Sıra sonuna kadar bu şekilde örelim arkadaşlar. Modeli nasıl kuracağımızı size gösterdim. Sıra sonuna kadar örelim. Sonra diğer katlarını yine birlikte öreceğiz. Şimdi arkadaşlar eteğin son kısmına, son katını oluşturuyoruz. Sıra sonuna geldim. Yine buradan ikinci sıraya geçiyorum. Yine 2 tane trabzanların üzerine trabzan. Zincir boşluğuna yine aynı şekilde modeli aynı şekilde kuruyoruz arkadaşlar. Yine araya 2 tane zincir. Zincir. Sıra sonuna kadar yine bu şekilde örelim. Şimdi burada renk değiştiriyoruz. Beyaz ipe geçiyoruz. Buradaki zinciri atlıyoruz. Zincirin yanındaki sık iğneye batıyorum. Bakın burayı tekrar göstereyim. Zinciri atlıyorum. Direkt trabzanın başına batıyorum. Şimdi burada yine sık iğnelerimi oluşturuyorum. Ama şu ipi biraz aradan yürütelim. Şu ipi birazcık aradan yürütelim. Çünkü artık turuncu ile de bir işimiz kalmadı. Şöyle 2 tane ipi
Artık alttaki bu ipleri keselim. Buraya da dikkatli bakın arkadaşlar. Şimdi bu aradaki iki tane sık iğnemiz vardı. O sık iğneleri atlıyorum. Pardon, iki tane zincirimiz vardı. Zincirleri atlıyorum. Son sırayı bu şekilde tamamlıyorum. Modelimiz bitti. Bu zincirleri atlıyoruz. Sıra sonuna kadar örelim, görüşelim arkadaşlar. Arkadaşlar, elbisemiz bitti. Şimdi bundan sonra 90 tane zincir çektim. Arka kısmını, bu bağını oluşturacağız. Bunu da buradaki boşluklara batarak oluşturuyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar, ikinci bebeğimizin de elbisesi bitti. Şimdi ayakkabısını yapalım. Şimdi ayakkabısını yapıyoruz. 8 tane zincir çekelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. İkinci zincirden itibaren 6 tane sık iğne yapıyoruz. İkincisi, 3, 4, 5, 6, son zincire 7.'ye 3 tane sık iğne yapıyoruz. Aynı yere 2, 3. Şimdi yanından itibaren devam ediyoruz. Birinci sık iğnem, ikincisi, üçüncüsü, 4, 5, altıncıya çift atıyoruz. İkinci sıradayım. Sık iğne ile artırıyorum, yani bir tane artırmayla başladım. 2 sık iğne, 3, 4, 5. 5 sık iğne, bir tane arttırıyorum. Bir tane sık iğne, bir arttırıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Arttırmadan sonra 5 tane sık iğne yaptım. Bir tane arttırıyorum. Bir tane sık iğne ile ikinci sırayı bitiriyorum. Son sıradayım. Bir sık iğne, bir arttırma. 1,
2, 3, 4, 5, 6. Bir tane arttırıyorum. 6 sık iğneden sonra 1, 2 tane sık iğne, bir tane arttırıyorum. 6 sık iğne yapıyorum. 2, 3, 4, 5, 6. Bir tane arttırıyorum. Bir tane sık iğne ile bu sırayı da bitiriyorum. Taban oluştu. Şimdi bundan sonra arkadan sık iğnelerin arka kanatlarından sık iğneler yapıyorum. 2 tane yaptım. 24 tane yapacağım. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Şurası arkadaşlar 24 tane yaptım. Şimdi 25.'ye ilmek kaydırıyorum. Bir üst sıraya çıkıyorum. Burada ortalamış oluyorum. Şimdi buradan itibaren bir sıra 24 sık iğne örelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Karşıyla birleştirdik. Bir üst sıraya çıktık. Şimdi bundan sonra eksiltmeler yapacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 5 kez eksiltiyoruz. Peş peşe birincisi, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, karşıyla birleştiriyoruz. 7. Bir zincir üst sıraya çıktık. Şimdi buradan battığım yerde sayıyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tane
sık iğne yaptım. 1 2 3 4 tane. Bunu böyle ortalıyorum. 4 zincir çektikten sonra battığımda sayıyorum. 1 2 3 4 5 6 karşısıyla birleştiriyorum. 7. Ayakkabımız şekli çıktı. Arkadaşlar, bebeğimizin ayakkabılarını da giydirdik. Bu kadar. Hepinize kolaylıklar diliyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.